Uzak bir gelecekte geçen Dune, ailesi çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul'un hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. Baharat adı verilen bu kaynak yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlar arası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu baharattır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonnen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır. Ve biz de sizlere bu videoda Dune Çöl Gezegeni filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Frank Herbert'ın romanı ilk kez David Lynch tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştı. 1984 yılında yayınlanan Lynch versiyonunun oyuncu kadrosunda Sting, Virginia Madsen, Linda Hunt, Patrick Stewart, Sean Young gibi isimler yer almıştı. O döneme göre çok büyük bir bütçeyle çekilmiş film ne yazık ki beklenen başarıya ulaşamayıp zarar etmişti. Filmin hikayesinden çok sahne dekorlarına odaklanan ve yaratıcı bir bakış açısı denemek isteyen Lynch, anlatının karmaşık yapısını tek bir filme sığdırmaya çalışmış ama yapımcıyla yaşanan sorunlar yüzünden istediğini elde edememişti. Filmin yönetmeni Denis Villeneuve ilk kez kendi yönettiği filmlerinden birinin yapımcılığını yapmıştır. Orijinal kitapların büyük bir hayranı olan Hans Zimmer, film için müzik bestelemeyi hemen kabul etmiştir. 1984 yapımı filmin yönetmeni David Lynch, 2021 yapımı Dune filmine sıfır ilgi gösterdiğini belirtti. Yeni filmle ilgili sorunlarının yönetmen Denis Villeneuve ile değil, 1984 versiyonunu çekerken yaşadığı acı dolu anılarla ilgili olduğunu belirtti. Çünkü benim için bir gönül yarasıydı. Bu bir başarısızlıktı ve son kurgumu yapmadım. Bu hikayeyi milyarlarca kez anlattım. Yapmak istediğim film bu değil. Bazı kısımlarını çok seviyorum ama benim için tam bir başarısızlıktı. Yaptığı bir röportaja göre deneyimli aktör Stellan Skarsgård zamanının neredeyse %30'unu filmde makyaj koltuğunda oturarak geçirmiş ve günde yaklaşık 8 saat oturuyormuş. Oyuncu kendisinin çok fazla oyunculuk yapmadığını da itiraf etmiş. Çünkü korkutucu varlığının çoğunun fiziksel gücünden ve Baron Vladimir Harkonnen olarak giydiği kıyafetten geldiğini söylemiştir. Denis Villeneuve yaptığı bir röportajda Timothée Chalamet'in Paul rolündeki performansını içeren bir sahnenin çekimlerinin birinde ağladığını itiraf etti. Yönetmen sevinç gözyaşları diye ağlıyordu. Çünkü Timothée Chalamet'i oynatmakla bir hata yapmadığını fark etti. İçgüdüleri doğruydu ve genç oyuncu gerçekten de Dune'un kehanet kahramanını hayata geçirmek için mükemmel kişiydi. Caledon'ın okyanus dünyasından sahneler Norveç'in Stadlandet kentinde çekilmiş. Arrakis'in çöl dünyasındaki çöl sahnelerinin çoğu Ürdün ve Abu Dhabi'de çekilmiştir. Kostüm tasarımcıları film için Yunan ve Roma mitolojisinden dramatik trajediden ilham alarak 1000'den fazla kostüm yaratmış. Filmin yönetmeni Denis Villeneuve yaptığı bir röportajda devasa kum solucanlarını tasarlamaya giden bir yıllık süreci şöyle anlatmış. Derisinin dokusundan ağzın açılma şekline, yemeğini kumda yemesine kadar böyle bir canavarı mümkün kılacak her küçük ayrıntıyı konuştuk. Yeterince tarih öncesi görünen mükemmel şekli tasarlamak ve bulmak bir yıldı. Sting, David Lynch'in 1984 yapımı filminde Fade Rauta rolünü oynadıktan sonra bu filmde küçük bir rol için düşünülmüş. Ancak karakter 2021 uyarlamasından çıkarılmıştır. Paul karakterini canlandıran Timothée Chalamet, annesi Jessica karakterini canlandıran Rebecca Ferguson'dan gerçek hayatta 12 yaş küçüktür. 1984 yapımı filmde tüm Harkonnenlar kızıl saçlı olarak tasvir edilmiştir. Bu filmde ise hepsi kel olarak tasvir edilmiştir. Robin Harkonnen karakterini canlandıran Dave Bautista ve Duncan karakterini canlandıran Jason Momoa, filmden önce Sea isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır.
Bu film, filmin yönetmeni Denis Villeneuve'ın Geliş ve Blade Runner 2049 filmlerinden sonra yönettiği üst üste 3. bilim kurgu filmidir.